Formula 1 yıllar sonra yeniden İstanbul'a dönüyor. 2027'den itibaren tam 5 yıl boyunca bu heyecanı yeniden yaşayacağız. O sesler, o hız, o adrenalin geri geliyor. İstanbul Park'ta olacak, tribünler ayağa kalkacak ve biz o hissi tekrar yaşayacağız. İşte tam bu noktada bu film devreye giriyor. Çünkü bu film sadece hikaye değil, Formula 1 hissini yaşatan bir deneyim. Bu film için ekip gerçek yarış hafta sonlarında, gerçek pistlerde ve gerçek takımlarla çekim yapmak istedi. Ama tahmin edersiniz ki FIA'yı ve tüm takımları ikna etmek hiç kolay olmadı. Tam 1 yıl sürdü. En büyük itirazlar ise Red Bull cephesinden geldi. Çünkü bu filmde kendilerinin kötü gösterileceğini düşünüyorlardı. Hele bir de kullanılan aracın Mercedes tarafından hazırlandığını ve Lewis Hamilton'ın da yapımcılar arasında olduğunu düşünürsek Red Bull tarafı şunu düşündü: Mercedes daha iyi gösterilecek, biz kötü kalacağız. Ama yapımcı Jerry Bruckheimer devreye girdi. FIA ve tüm takımlarla tek tek görüştü. Hiçbir takımın itibar kaybı yaşamayacağını garanti etti. Hatta senaryoyu bile gönderdi. Ve sonunda tüm onaylar alındı. Filmde Apex GP merkez binası olarak gördüğünüz o yapı aslında McLaren'a ait olan İngiltere'deki McLaren Technology Center binasıdır. Çekimler 2023-2024 sezonunda yapıldı. Birçok Grand Prix hafta sonunda çekim vardı. Ama en dikkat çekeni Silverstone. Kurgusal Apex GP takımı için özel bir garaj tasarlandı. Ve bu garaj gerçek yarışta pit alanında. Mercedes ve Ferrari'nin tam ortasına yerleştirildi. Pit duvarları, zaman ekranları, mühendis monitörleri hepsi birebir gerçek. Bu set Avrupa'daki birçok yarışta tekrar kuruldu. Ama işin bir de dikkatli gözlerin yakaladığı kısmı var. Sezon içinde sponsorlar değişti, takım isimleri değişti ve bu durum filme de yansıdı. Örneğin AlphaTauri Visa Cash App Racing Bulls oldu. Alfa Romeo ise Stake F1 oldu. Kurgu sırasında farklı çekimler birleşince dikkatli izleyen F1 fanları bu değişimleri fark etti. Bakalım izlerken siz yakalayabilecek misiniz? Bu arada filmde kullanılan araç bir maket değil, CGI hiç değil. Bu araç aslında F1 görünümüne çevrilmiş bir F2 aracı. Bunun sebebi güvenlik ve tabii ki de maliyet. Ve bu dönüşümü yapan ekip Mercedes F1 yarış takımının ta kendisi. Apple bu film için araçlara monte edilebilecek boyutta özel kameralar geliştirdi. Panavision ise bu kameraların kontrol sistemini sağladı. Ve sonuç, film izlenmiyor, adeta yaşanıyor. Ortaya gerçeğini aratmayacak çok gerçekçi sahneler çıktı. Rüzgar tüneli sahneleri için ekip, Williams takımının rüzgar tünellerini kullanmak için 4 günlük izin istedi. Ama bu, Williams'ın 2025 aracını geliştireceği zamandan çalmak demekti. Bu yüzden FIA sürece dahil oldu. Williams'ın zarar görmemesi için tüm süreci denetledi. Peki gelelim en merak edilen soruya. Brad Pitt gerçekten bu aracı kullandı mı? Cevap evet. Film için hazırlanan Dallara F2 2018 aracı elektrikli motora çevrildi ve daha güvenli bir hale getirildi. Ve Brad Pitt ile Damson Idris gerçekten direksiyon başına geçti. Bazı sahnelerde 250-290 km hızlara ulaştılar. Yönetmenin en stresli anı sizce neydi? Tabii ki Lewis Hamilton'a sahneleri izlettiği o an. 7 kez dünya şampiyonu bir pilotun yorumları. Hafife alınmaz. Ama Hamilton izledikten sonra sadece şunu söyledi: hızlı görünüyor. Ve o an yönetmenin rahat bir nefes aldığı kesin. Peki takımın adı neden Apex GP? Bu isim rastgele mi seçildi? Hayır. Apex motor sporlarında oldukça sık kullanılan bir terim. Pistte pilotların viraj alırken geçtiği en ideal yarış çizgisindeki noktaya apex denir. Yani bu isim havalı olsun diye seçilmedi. Tam anlamıyla yarışın özünü anlatıyor. Filmdeki Sonny Hayes'in geçmişinde yaşadığı anlatılan o büyük kaza sahnesi gerçek bir olaya dayanıyor. 1990 İspanya GP Martin Donnelly.
260 kilometre hızla duvara çarpıyor, araç ikiye bölünüyor. Bacağı kırık ve baygın bir şekilde yolun ortasında yatıyor ve kariyeri orada bitiyor. Brad Pitt'in geçmişte yaşadığı kaza sahnesi diye gösterilen bu kısım aslında Martin Donnelly'ye gönderilmiş bir selam niteliğinde. Aynı zamanda Martin Donnelly bu film sırasında Brad Pitt'e de danışmanlık yaptı ve karakterin oluşturulması sırasında o anları ve yaşadıklarını anlatarak ilham verdi. Brad Pitt bu filmde sadece hayalini gerçekleştirmedi. Aynı zamanda kariyerinin en büyük ücretlerinden birini aldı. Tam 30 milyon dolar. İlk yarış sahnesindeki kazayı hatırlıyor musunuz? Apex pilotları birbirini yarış dışı bırakıyordu. Ve ilginç olan şu, bu sahne tamamen kurgu değil, gerçek bir olaya dayanıyor. Yıl 2016 İspanya Grand Prix'si. Lewis Hamilton ve Nico Rosberg. İki pilot birinci ve ikinci sırada ilerlerken ilk virajda temas ediyor ve ikisi de yarış dışı kalıyor. Sonrasında ise Lewis Hamilton'ın öfkeyle direksiyonu fırlattığı o an. Formula 1 tarihinin en ikonik anlarından biri olarak hafızalara kazanıyor. Peki ya Sonny Hayes'in renkli çorapları? O da bir gönderme. 97-2007 yılları arasında yarışan Alex Wurz, yarıştığı dönemlerde hep farklı renk yarış botları giyerdi. Bu da onun imzası haline gelmişti. Sonny Hayes'in çorapları da bu tarz bir farklılık içeren bir totem niteliğindeydi. Ve belki de en garip detay, Damson Idris'in sevgilisi. Filmde yok. Simon Ashley tüm tanıtımlarda vardı, röportajlar verdi, galalarda yer aldı ama vizyona bir hafta kala tüm sahnelerinin çıkarıldığını öğrendi. Filmde sadece birkaç saniye görünüyor. Yönetmen Kosinski de bunu şöyle açıklıyor. Çok fazla sahne çektik, bazı hikayeleri tamamen çıkartmak zorunda kaldık. Ayrıca kendisini de özel olarak arayıp bu durumu kendisine açıklamış ve başka projelerde kendisiyle tekrar çalışmak istediğini belirtmiş. Ve ilginç bir detay. Film daha vizyona girmeden 40 milyon dolar kazandı. Evet, doğru duydunuz. Daha vizyona girmemiş ve bir bilet dahi satmamış bu film, araç ve tulum üzerindeki sponsorluklardan böyle bir hasılat elde etmiş oldu. Yani kısacası bu film sadece bir yarış filmi değil, gerçek pistlerin, gerçek risklerin ve gerçek detayların birleşimi. İzlerken geçmişte yaşanmış birçok olaydan, ikonik anlardan ve pilotlardan hatıralar ve selamlar göreceksiniz. İyi seyirler.